1291 yılı Levant bölgesi. Yer Akka Kalesi. Hristiyan dünyasının asırlar önce büyük vaatlerle başlattığı Haçlı seferleri, Selahaddin Eyyubi'nin 1187'de Kudüs'ü geri almasıyla en büyük darbesini yemişti. Kudüs'ü kaybeden Haçlılar, krallığın başkentini bugün Filistin'in kuzeyinde yer alan bu stratejik liman kentine, yani Akka'ya taşımış ve burayı adeta aşılmaz bir üs haline getirmişlerdi. Ancak Orta Doğu'daki bu amansız güç mücadelesi Selahaddin'den sonra da bitmedi. İslam dünyasında bayrağı devralan Memlük Devleti, Sultan Baybars gibi askeri dehaların önderliğinde Haçlı varlığını adım adım Akdeniz kıyılarına kadar süpürdü. Şimdi sıra, yarım kalan bu asırlık hesabı tamamen kapatmaya gelmişti. Tahtta genç ve hırslı bir lider, Sultan Eşref Halil vardı. Ve onun mutlak kararlılığı, Doğu'nun en elit, en disiplinli ordusunu Akka surlarının önüne yığdı. Memlük ordusunun hedefindeki o surların arkasında ise sıradan askerler yoktu. Burada sıkışıp kalanlar, Hristiyan dünyasının en profesyonel, en fanatik savaşçıları olan tapınak ve hospitaliyer şövalyeleriydi. Sırtlarını denize dönmüş bu elit askeri tarikatlar, ellerinde kalan bu son başkenti korumak için son neferlerine kadar ölmeye hazırdı. Onlar için burası sadece bir şehir değil, 200 yıllık bir rüyanın son kalesiydi. Akka düşerse, Haçlılar için Doğu Akdeniz defteri bir daha açılmamak üzere kapanacaktı. İşte bu yüzden 6 Nisan sabahı Akka ovalarında Memlük savaş davulları vurmaya başladığında her iki tarafta buranın alelade bir kuşatma olmadığını biliyordu. Bir tarafta mutlak bir zafer ve fetih inancıyla kıyamet gibi yüklenen Memlük ordusu, diğer tarafta ise surların üzerinde asil bir çaresizlikle son nefeslerine kadar dövüşmeye yeminli şövalyeler. Şimdi Sultan Eşref'in emriyle ilk mancınık atışları gerçekleşmek üzereydi ve kutsal topraklardaki Hristiyan varlığı tarih sahnesindeki son büyük mücadelesini vermek için surlarda bekliyordu. Sultan Eşref Halil, bu devasa kaleyi sadece asker gücüyle geçemeyeceğini biliyordu. Karşısında surları savunmaya yeminli, Hristiyan dünyasının en elit tarikatlarından oluşan yaklaşık 15 ila 20 bin kişilik dişli bir Haçlı garnizonu vardı. Ancak sultanın arkasındaki güç çok daha muazzamdı. Doğu'nun dört bir yanından gelen 60 bin inanmış asker ve ordugaha yerleştirilen dönemin en yıkıcı silahları, 90'dan fazla devasa mancınık bataryası. ...6 Nisan günü sultanın emriyle mekanizmalar gerildi. Devasa taşlar ve alevli fıçılar Akka göklerine fırlatıldı. Tam 6 hafta boyunca gece gündüz aralıksız sürecek olan o dehşet bombardımanı başlamıştı. Akka surları durmaksızın dövülüyor, gökyüzünden adeta ölüm yağıyordu. Memlük ordugahından gelen bu bombardıman o kadar şiddetli, o kadar yıkıcıydı ki, surların arkasında çaresiz kalan Haçlı komuta kademesini çok zor ve kumar gibi bir karar vermeye mecbur bıraktı. Ya surların arkasında oturup taş yağmuru altında yok olacaklardı
ya da delirmiş gibi görünen bir planı devreye sokacaklardı. Kuşatmanın ikinci haftasında 15 Nisan gecesi şövalyeler o çılgın kumarı oynamaya karar verdi. Tapınak, şövalyelerinin önderliğinde kalenin ağır kapıları ansızın açıldı. Şövalyeler gece karanlığının arkasına saklanarak Memlük ordugahına doğru çılgınca bir huruç harekatı, yani ani bir gece baskını başlattı. Amaçları sultanın en büyük mancınıklarını ateşe vermekti. İşte burası kuşatmanın kader anıydı. Çünkü eğer şövalyeler bu baskında başarılı olur ve o devasa mancınıkları imha edebilirse, Memlük ordusunun beli kırılacak ve belki de bu devasa kuşatma erkenden sonlanacaktı. Başarı ile felaket arasındaki çizgi bu kadar inceydi. Şövalyeler zifiri karanlıkta amansızca Memlük hatlarına doğru ilerledi. Fakat kader bu sefer Müslüman ordusunun yanındaydı. Karanlıkta hızla ilerleyen şövalye atlarının ayakları, Memlük çadırlarının gergin iplerine takılmaya başladı. Çadırların sarsılması ve iplerden gelen o ani gürültü, tetikte bekleyen Memlük nöbetçilerini bir anda uyandırdı. Baskın, saniyeler içinde deşifre olmuştu. Uyanan Memlük askerleri hızla silahlarına sarıldı. Karşılarında her an tetikte bekleyen, son derece disiplinli bir ordu bulan şövalyeler neye uğradığını şaşırdı. Memlüklerin bitmek bilmeyen taze kuvvetleri hızla savaşa dahil olunca, bu kanlı gece baskını şövalyeler için büyük bir hüsranla sonuçlandı. Ağır kayıplar veren Haçlılar, arkalarında onlarca elit savaşçı ve at ölüsü bırakarak surların ardına can havliyle geri çekilmek zorunda kaldı. Kuşatmanın ilk haftaları işte bu şekilde iki tarafın da geri adım atmadığı vahşi bir yıpratma savaşına sahne oldu. Fakat 7 haftadır süren bu cehennemde iki tarafın da kaderini değiştirecek asıl ölümcül darbe gökyüzünden değil, yerin altından gelecekti. Mancınıkların gökyüzünü yırtan sesleri devam ederken, Sultan Eşref Halil, savaşın seyrini tamamen değiştirecek o gizli emrini verdi. Akka'nın aşılmaz denilen devasa surları, üstten ne kadar dövülürse dövülsün, tam anlamıyla bir gedik açmak imkansız gibiydi. İşte bu kördüğümü çözmek için İslam askeri mühendisliğinin en tehlikeli unsurları, yani Memlük lağımcıları sahneye çıktı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yüzlerce lağımcı, düşman okçularının göremeyeceği noktalardan yerin altına inmeye başladı. Amaçları Akka surlarının en kritik noktası olan lanetli kulenin tam altına ulaşmaktı. Yer altında, zifiri karanlıkta ve her an tepelerine çökebilecek tonlarca ağırlıktaki toprağın altında adeta iğneyle kuyu kazıyorlardı. Mayıs ayının ortalarına gelindiğinde lağımcılar, lanetli kulenin devasa temellerinin tam altına ulaşmayı başarmışlardı. Kulenin altındaki boşlukları ahşap kirişlerle desteklediler ve içlerini kolayca tutuşabilen yanıcı maddelerle tıka basa doldurdular. 15 Mayıs günü sultanın emriyle tüneller ateşe verildi. Akka'nın aşılmaz denilen, Haçlıların en güvendiği o devasa, lanetli kule, büyük bir gürültüyle ve toz bulutu içinde yerle bir oldu. Kulenin çöküşüyle birlikte asırlardır Haçlı dünyasını koruyan o devasa sur hattında
koskoca bir gedik açılmıştı. Yerden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, ovada bekleyen 10 binlerce Memlük askeri kılıçlarını havaya kaldırarak tekbir getirmeye başladı. Şimdi Sultan Eşref Halil'in ordusuna hücum emrini vermesinin zamanı gelmişti. Lanetli kulenin büyük bir gürültüyle çöküşü, Akka ovalarında yankılanan devasa bir hücum nidasına dönüştü. Tarihler 18 Mayıs sabahını gösterdiğinde, Sultan Eşref Halil'in emriyle yüzlerce savaş davulu aynı anda vurmaya başladı. Bu, geri dönüşü olmayan o büyük fırtınanın, yani genel taarruzun işaretiydi. Surlarda açılan gediğe doğru, ilk olarak Memlük ordusunun öncü piyadeleri sel gibi akmaya başladı. Ancak Akka'yı savunmak, şövalyeler için sadece askeri bir görev değil, kutsal bir varoluş mücadelesiydi. Gedik'ten içeri sızan ilk Memlük dalgası, karşılarında teslim olmayı reddeden, zırhlara bürünmüş, amansız bir şövalye duvarı buldu. Daracık geçitte, cesetlerin üzerinden atlayarak yapılan o ilk çarpışma tam bir kıyıma dönüştü. Tapınak şövalyelerinin büyük üstadı Guillaume de Beaujeu, adamlarını cesaretlendirmek için en ön safta dövüşüyordu. Ancak savaşın en hararetli anında, koltuk altından aldığı ölümcül bir ok darbesiyle yere yığıldı. En büyük liderlerinin düştüğünü gören Haçlı saflarında ilk büyük panik dalgası yayıldı ve Memlük ordusunun amansız baskısı şövalye duvarını nihayet parçalamayı başardı. Surların düşmesiyle birlikte savaş, Akka'nın labirenti andıran dar sokaklarına taşındı. Artık düzenli bir ordudan eser kalmamıştı. Her sokak başı, her ev, her ibadethane bağımsız birer kaleye dönüşmüştü. Memlük askerleri sokak sokak, ev ev ilerliyor. Pencerelerden üzerlerine yağan oklara rağmen geri adım atmıyordu. Şövalyeler ise her köşede pusular kurarak fethi yavaşlatmaya çalışıyordu. Şehrin meydanlarında kanın adeta nehir gibi aktığı göğüs göğüse çarpışmalar yaşandı. Memlük ordusunun sayısal üstünlüğü ve bitmek bilmeyen fetih arzusu, Haçlıların sokak sokak ördüğü o kanlı direniş hatlarını tek tek kırarak şehri tamamen ele geçirdi. Akka sokakları, Memlük sancağının renkleriyle donatılırken, hayatta kalan son Haçlılar çaresizce tek bir noktaya doğru kaçmaya başladı. Şehrin tamamı düşmüştü. Ancak bu büyük savaş henüz tamamen bitmemişti. Geriye kalan son şövalyeler ve siviller, Akdeniz'in dalgalarına sırtını dayamış, şehrin en korunaklı, en aşılmaz noktasına, yani tapınak şövalyelerinin ana kalesine sığınmışlardı. Şimdi gözler, 200 yıllık Haçlı rüyasının son bulacağı o devasa kaleye çevrilmişti. Akka şehri tamamen Memlük ordusunun kontrolüne geçmiş, sokaklarda zafer çığlıkları yükselmeye başlamıştı. Ancak şehrin deniz kıyısındaki en uç noktasında asırlardır ayakta duran devasa bir hisar yükseliyordu. Tapınak şövalyelerinin ana kalesi. Şehirden kaçabilen son şövalyeler, elit askerler bu aşılmaz duvarların arkasına sığınmıştı. Sultan Eşref Halil, kan dökülmesini daha fazla uzatmamak adına kaledekilere teslim olmaları şartıyla can güvenliklerinin sağlanacağı bir anlaşma teklif etti. Çaresiz durumdaki şövalyeler bu teklifi kabul etti ve kalenin devasa kapıları açıldı.
İçeri giren Memlük birlikleri sivilleri tahliye etmeye ve kaleyi teslim almaya başladı. Ancak tam bu sırada kale içindeki fanatik şövalyeler ile Müslüman askerler arasında çok büyük bir arbede patlak verdi. Çıkan kaosta kılıçlar yeniden çekildi ve kalenin iç avlusu saniyeler içinde kan gölüne döndü. Bu ihanet karşısında Sultan Eşref Halil'in sabrı tamamen tükenmişti. Sultan artık bu kaleyi teslim almayacağını, burayı tamamen yerle bir edeceğini ilan etti. Tarihler 28 Mayıs'ı gösterdiğinde, yer altındaki desteklerin çökmesiyle birlikte Tapınak Kalesi müthiş bir gürültüyle kendi içine doğru yıkılmaya başladı. Kalenin devasa kuleleri ve taş blokları, içerideki yüzlerce şövalye ve o sırada taarruzda olan Memlük askerlerinin üzerine bir çığ gibi çöktü. Toz bulutu dağılıp Akdeniz'in dalgaları kalenin yıkıntılarına vurmaya başladığında, Doğu Akdeniz'de asırlardır süren bir devir resmen kapanmıştı. 1291 yılının o kanlı ilkbaharında Akka'nın düşüşüyle Haçlıların kutsal topraklardaki varlığı bir daha asla geri dönmemek üzere tarih sahnesinden silindi. İslam dünyasını 200 yıldır sarsan o büyük gölge, Sultan Eşref Halil ve ordusunun mutlak zaferiyle sökülüp atılmıştı. Bu zafer, Doğu'nun hürriyetini ve kutsal toprakların ebedi muhafızlığını tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyordu.